Retro Kafasından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bir Lego setiyle karşınızdayız. Lego The Beatles Art serisinden bir Lego seti bu. 4 tane bu sette ürün var. Bu onlardan bir tanesi. Bu setle Beatles üyelerinden 4'ünden bir tanesini yapabiliyorsunuz, mozaiğini, resmini. 18 yaş üstünü hedefleyerek yapmış olduğu bir set Lego'nun bu. Ve 2933 parçalık bir set. Şöyle bir ürüne, etrafına bakalım. Arkasında. Yanında bir soundtrack geldiği söyleniyor. Cep telefonunuzdan seti yaparken bir dinleyebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu Beatles şarkıları değil ama seti tasarlayanların yorumlarından oluşan bir kayıtmış. İzlediğim videolardan anladım. Set bu şekilde görüntüsü. Hadi isterseniz hemen bir açalım bunu. Açalım setimizi. Bu şekilde bir kitapçıkta tarif edilmiş nasıl yapacağınız. Bu sayfada bir Beatles üyesi seçip o sayfaya dallanıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ben hangi mozaiği yapacağımı sürpriz olsun diye sona sakladım. İzleyip görelim bakalım. Burada mozaiğimizi asıl oluşturacak parçalar var. Bu elimde tuttuğum kutuda da çerçeve parçaları var. Şimdi kutuyu açıyorum. Şöyle çıkartayım. Şöyle parçalar var. İçinde bir kare daha var içinde galiba. Ay, elim sıkıştı. Tamam. Şöyle. Şunu şöyle çıkartayım. Bir tane daha böyle kare parçamız var.
Resmimizi tamamladık. Birleştirmeye geldi sıra. Hayda! Prenses Leia değil mi bu ya? Beatles üyesi bekliyorduk ama bu çıktı. Lego bir hata falan yapmış olmasın acaba? Aslında tabii ki Lego hata yapmadı. Biz farklı bir şeyler yaptık. Şu görmüş olduğunuz çıktılar üzerinden biz bu mozaiği, resmi tamamladık. Bunu da kendi yazdığım bir programla oluşturdum. Az sonra onu da size tanıtacağım. Şu resimle ilgili tüm işlemler bittikten sonra. Resmimiz tamamlandı. Star Wars'tan Prenses Leia'ydı aslında bu. Sürprizimiz buydu. Mevcut Beatles setindeki Lego taşları ile yeni bir resim oluşturabilmek için ilk bilmemiz gereken şey sette hangi renkten kaç adet olduğu ve bu renklerin RGB yani red, kırmızı, green, yeşil, blue, mavi kodları. Bu noktada şanslıyım aslında çünkü daha önce benzer bir probleme el atmıştım. Normal resimleri ve videoları Commodore 64'e ait renk paleti ve sınırlamalara uyduracak bir program halihazırda yazmıştım. Tabi burada Commodore 64'te olan kısıtlamalardan farklı bir kısıt söz konusu. Orada kullanabildiğiniz renkleri ne kadar kullanacağınız ile ilgili bir kısıt yok. Burada ise Lego'nun sattığı set içindeki renk aletleri ile sınırlıyız. Tabi istenirse farklı kaynaklardan Lego parçası alıp bu kısıtlamadan kurtulabiliriz. Prenses Leia'dan önce farklı resimlerle denemeler yaptım ancak taşeride en çok uyanlar enteresandır kadın suratları oldu daha çok. Madonna ve Prenses Leia arasında kaldım ve en sonunda Prenses Leia'yı yapmaya karar verdim. Yaptığım programda birkaç seçenek var. Taş kısıtı olmasın dediğinizde Floyd-Steinberg algoritmasıyla dithering kullanmak da mümkün. Tabii ben bu videoda ürettiğim resim için kullanamadım çünkü elimde doğal olarak yeterince Lego parçası olmayacaktı. Bu noktada şimdilik basit bir çözüm uyguladım. Resmin ortasından itibaren spiral bir şekilde oluşturdum. Böylece detaya en çok ihtiyaç duyan yerlerde gereken taşların bitmesinin de önüne geçmiş oldum. Resmi yaptıktan sonra kontrol ettiğimde özellikle yüzün sağ tarafındaki bazı hatalar dikkatimi çekti ve ince dokunuşla yanlış yerleştirdiğimiz taşları düzelttim. Birbirine çok yakın tonları resme bakarak ayıklamak ve doğru yerleştirmek keyifli olduğu kadar gerçekten de oldukça zor bir işmiş. Bunu anlamış oldum. Aslında Beatles severim ancak nesneleri amacı dışında kullanmayı sanırım daha çok seviyorum. Umarım bu setten bir Beatles karakteri yapmadığım için kızmamışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.